patlıcan kebabı hazırlanır. Bakın lokum gibi et oluyor. Kebap dendiği zaman sadece yağlı etin kendi yağında pişti bakın. Et yağını bıraktı. Domateslerimiz bu şekilde etin yağıyla piştiği için çok çok lezzetli oluyor. Bakar mısınız şu güzelliğe? Merhaba arkadaşlar. Server'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere patlıcan kebabını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ustalarından aldığım bilgiye göre sizlere fırında yapacağım. Tabii bunun orijinali kömür ateşinde çok güzel oluyor. Urfa yöresinde kömür ateşinde çok lezzetli oluyor. Bizim böyle bir imkanımız yok. Evde fırında patlıcan kebabı yapıyoruz bugün. Malzemelerimiz orijinalinde arkadaşlar kuzu kıymayla oluyor. Zırh çekilmiş. Ben bugün sizlere 750 gram yağlı dana döşten yapıyorum. İçerisine sadece tuz koyuyorum arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı. Bu tuzu güzelce kıymama yediriyorum. Önceliği bu arkadaşlar. Bir 5 dakika bu şekilde iyice yedirdikten sonra tuzu buzdolabına alıyorum. Kıymam dinlenirken patlıcanlarımı hazırlayacağım. Arkadaşlar bu patlıcan kebabının özelliği içerisine hiçbir şey girmez. Karabiber, kırmızı biber başka bir şey girmez. Çünkü et ve patlıcanın lezzetinin bir araya gelmesi patlıcan kebabını oluşturuyor. Şimdi etim buzdolabında dinlenirken patlıcanımı hazırlıyorum. Arkadaşlar bu şekilde patlıcanlarım var. 1,5 kilo yıkadım. Şu baş kısmını alıyoruz. Baş kısmını aldıktan sonra şu sert kısmı da kalmasın. Orasını da alalım. Daha sonra arkadaşlar şöyle 2 parmak bakın. 2 parmak kalınlığında kesiyoruz. Çünkü ince olmaması gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar aynı kalınlıkta patlıcanlarımızı kesiyoruz. Şöyle arkadaşlar elimizi şöyle suyla ıslatıyoruz. Bir iri ceviz büyüklüğünde etimizi alıyoruz. Şu şekilde sıkıştırıyoruz. Şu patlıcanımızın bakın bu et biraz fazla oldu. Hemen küçültüyoruz. Bu şekilde bir et bir patlıcan şeklinde bu şekilde sıralamaya başladım. Bu biraz ince oldu eti. Biraz daha etini kalın yapayım. Çünkü yağlı kıyma olduğu için içinde kayboluyor daha sonra. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın ben böyle göstereyim elimde size. Bir et bir patlıcan şeklinde. Hazırlamış olduğumuz arkadaşlar bir köfte, bir patlıcan bu şekilde tepsimizi dolduruyoruz. Alüminyum tepside bu kebap çok lezzetli oluyor. Ben buraya hazırlamak istedim fakat 750 gram kıyma az geldi bu tepsiye. O yüzden cam kabıma almak zorunda kaldım. Bu şekilde kırmızı biberler, al biber deniyor bunları. Yeni adı kapya biber. Domateslerimi, biberlerimi hepsini bu şekilde dekor yaptım. Fakat önceliği şimdi 200 derecede pişecek ama ıslattığımız kağıdı muntazam bir şekilde içine koyuyoruz arkadaşlar. Yoksa patlıcanla köfteler kararıyor ve pişmiyor. Mutlaka bu şekilde güzelce yerleştirdikten sonra fırınımızda önce bir yarım saat kağıtlı. Daha sonra kağıdı alıp üzerini kızartacağız. 200 derecede fansız alt kata koydum bakın arkadaşlar. Daha sonra kağıdını çıkarıp üst katta üzerini kızartacağım. Evet arkadaşlar yarım saat kağıtla pişti. Şimdi kağıdını alıyorum. Bakın olay bu. Patlıcanları köftesini şimdi kızartması için bekliyorum. Patlıcan kebabım fırından çıktı.
Mis gibi kokular eve yayıldı. Domatesim, biberim közlendi. Etim muhteşem oldu. Kağıdını aldıktan sonra arkadaşlar 25 dakika üzerinin kızarmasına izin verdim. Şu anda tam kebap oldu. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz ve hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayınız. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Lütfen Selvi'nin mutfağını izlemeye devam edin. Şimdi tadım zamanı arkadaşlar. Sizin için ben alıyorum. Lavaşım var 1 adet. Çünkü bu patlıcan kebabı arkadaşlar lavaşla güzel olur. Şu şekilde alıyorum bakın. Aslında bunu bütün olarak bir kişilik çok güzel oluyor. Bu şekilde ben baştan alamadım. Bakın şu patlıcan da burada. Dekoru önce size yapayım. Sonra tadım aşaması. Şu şekilde. Biberimizi koyuyoruz. Yeşil biberimizi. Kapya biberimiz közlendi yine. Çok lezzetli oluyor. Domatesimizi alıyoruz. Orijinali kebapçılarda bu şekilde sunum oluyor arkadaşlar. Şimdi ben size bunu nasıl yeneceğini ayrıca bir tabakta tekrar göstereceğim. Arkadaşlar ben size nasıl yendiğini göstereceğim. Kebapçıda biz böyle yiyoruz. Şöyle öncelikle bakın. Şöyle kesilir. İçindeki patlıcanı bakar mısınız? Lokum gibi. Kabuğundan patlıcanı şu şekilde sıyırırsınız. Arkadaşlar domatesimizi de şöyle kabuğundan çıkartıp içinden bir miktar domates alıyoruz kebabımızın üzerine bakın. Daha sonra kapya biberimizden bir parça alıyoruz. Ne kadar güzel pişmiş. Bakın kabuğu da ne kadar güzel temizlendi. 1 adet de yeşil biberimizi şu şekilde alıyoruz. Çekirdeğini çıkarıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar patlıcan kebabı hazırlanır. İçerisinde kesinlikle un olmadığı için bakın lokum gibi et oluyor. Kebap dendiği zaman içerisine soğan veya başka baharatlar girmiyor. Sadece yağlı etin kendi yağında pişti bakın. Et yağını bıraktı arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? Kıymamız yağlı olduğu için bu biberler ve domateslerimiz bu şekilde etin yağıyla piştiği için çok çok lezzetli oluyor. Daha sonra şöyle sarıyoruz arkadaşlar ve kesiyoruz. Bakar mısınız şu güzelliğe? Ondan sonra şimdi sizin için olamaz böyle bir lezzet. Fırında muhteşem sebzeleriyle birlikte. Hepinize afiyet olsun. Patlıcan kebabımı bir porsiyonluk hazırladım arkadaşlar. Fırında pişmiş domatesim, biberim. Bu şekilde